Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok uzun zamandır beğendiğim bir bluz yapıyoruz. Keyifli seyirler. Kaç yaşında kadınım? Hala bilmiyorum. Oturdum, bugün bunu öğreniyorum. Öğrenir öğrenmez karşınıza çıkacağım ve çok güzel projelerim var. Hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi ilk ilmeklerimi sizinle paylaşmak istedim. Kaç yaşında da olsanız, ne olursanız olsanız öğreneceğiniz bir şeyler vardır. Ben de misinalı şişle ilk ilmeklerimi sizinle atıyorum. Takmasında dilerim becermişimdir. Çıkmaz. Ay rengimin de güzelliği. Ben şimdi bunu YouTube'dan videolardan çözeceğim. Sonra güzel güzel örgüler öreceğim. Size de anlatıyor olacağım. Bluzuma 116 ilmek ile başladım ve hep düz olarak örerek yakaya doğru gidiyorum. Bluzumuz yakadan başladı. Madonna yaka devriliyor, kapüşon oluyor ve boğaz kısmındayız. Yakadan başlayan bluzumuzu 35 santim çember şeklinde ördükten sonra ön, arka ve kolları ayıracağız. Bu noktaya kadar ölçüyorum. Benim bluzumda 35 santim. Burası hem devrik yakalı bir bluz olacak, omuz dekolteli, hem boğazlı kazak hem kapüşon olarak kullanabileceğiniz bir model. O yüzden herkes bu kısmı boğazından başının neresine kadar kapüşon olarak kullanmak istiyorsa ona göre örüyor ve bu noktada işaretlere başlıyoruz. Yaka ve kollarımızı ayırdık. 4 eşit parça değil, kollar eşit, ön ve arka eşit. Kollar birazcık daha küçük. Şimdi nasıl bir artış yapıyoruz kenarlarda onu göstermek istiyorum. Hemen sayıları da vereceğim şurayı anlattıktan sonra. Şimdi şurada arkadaşlar görüyorsunuz artış noktama gelmişim. Artış noktama geldiğimde şu kenardaki ipimi alıyorum, ilmeğimin kenarına, bir alt ilmeğin kenarına aldım. İçerisinden örüyorum. Düz ördüm. Ortadaki gerçek ilmeğimi örüyorum ve şimdi tekrar ilmeğimin kenarından alttan girerek yine şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Görülüyor mu acaba? İyice de yaklaştırayım. Bunu da yine düz olarak örüyorum ve bir ilmeğim yanlardan arttırarak 3 ilmeğe çıktı. Bu artışları ne kadar yapacağız? Bu artışları şu an biz tam yaka noktasındayız. Yakamızdan kol altına kadar rahat bir şekilde bluzumuzu giyebileceğimiz ölçüye gelene kadar yapacağız. Şu an biz neredeyiz? Şöyle çiziyorum. Şu an biz boğaz bölümünü ördük. Şurası bizim boğaz bölümümüz. Burayı ördük. Şuraya geldik. 4 parçaya böldük. Kollar. Şurası da kol, ön ve arka. Ve artışlarımızı yaptık. Biz şimdi ne yapacağız? Şuradan şöyle gidiyoruz. Buradan da gidiyoruz. Şurası bizim kolumuz, reklam kol şeklinde aşağıya iniyor. Şurası yakadan koltuk altına kadar. Herkes kendi koltuk altı genişliğini ölçüyor ve ona göre örecek. Kimininki 25 olur, kimininki 30 olur, kimininki 35 olur. İstediğiniz bolluğa ve kendi koltuk altınıza göre değişen bir bölüm burası. O kadar artış yaptıktan sonra tekrar buluşacağız. Ben aralarda çekim yapacağım ve göstereceğim. Şimdi biz yakadan başladık. Koltuk altına doğru gidiyoruz. Koltuk altına geldikten sonra da etek ucuna doğru devam edeceğiz. 116 ilmek ile başlamış olduğum bluzumun işaretler noktasına geldim. Şimdi beraberce ne kadar ilmeklerden işaret yaptığımızı görelim.
yakadan başlamış şöyle omuza kadar örmüştük. Silindir şeklinde bir örgümüz vardı. Şu nokta nokta belirttiğim bölüm arkada gözüken bölüm. Şimdi biz burada arkadaşlar 116 ilmek ile başlamıştık ve hala 116 ilmekteyiz. Başlangıçtan itibaren şurası yakamız. Umarım güzel gözüküyordur. Çünkü lambam direkt olarak bir parlaklık verdiği için burayı böyle birazcık loş çekmek durumundayım. Ve burada ben 116 ilmeği şöyle böldüm arkadaşlar. Size fikir olsun diye söylüyorum. Herkes kendi kapüşon şekline, kol şekline, daha doğrusu bu Madonna yaka, iki omuz da aşağıda kullanabileceğiniz bir model. Oraya göre ölçüyorsunuz. Nasıl anlatayım? Şurası bizim kafamız diyelim. Şurası kafamız. Bu bluz şöyle durabilecek bir bluz. Şurası şöyle katlanacak. Böyle kullanabileceğiniz bir bluzken aynı zamanda tekrar şöyle bir çizeyim. Aynı zamanda bu bluzun bir tarafını, şurası da başımız diyelim. Şuradan şöyle başımızın etrafından geçirerek böyle kapüşon olarak da kullanabileceğiz. Veya bir versiyon daha yapalım. Veya şurada böyle kat kat bir boğaz şeklinde de kullanabileceğiz. Resimdeki şekiller çirkin ama amacını anlatabildiğimi düşünüyorum. Bizim şimdi şu an 116 tane şöyle bir yakamız var. Şöyle dörde böldük arkadaşlar. Ve hemen sayılarımı veriyorum. Ön, arka, kol ve kol. Bu herkesin kendi zevkine göre değişir. Ama ben bunun aynısını yapacağım diyorsanız veya ben bunu seyredeyim, fikir alırım, benzerini yaparım diyorsunuz. Ve şöyle ön 30 ilmek, arka 30 ilmek, kollarda 26 ilmek. Bu arada kalan birer ilmeği, bu 25 oluyor şurası. Şuradaki birer ilmekleri sağlı sollu arttırarak kol altına doğru gidiyoruz ve orada detayları tekrardan vermeye devam edeceğim. Ben kendi bluzumun santimlerini vermeye devam edeceğim. Siz buradan bir çıkarım yaparak dilerim çok çok güzel bluzlar örebileceksiniz. Artışlarımı her sırada yaparak koltuk altına doğru devam ediyorum. Sadece bu 4 işaretlemiş olduğum bölgeden artışlar yapıyorum sağlı sollu. Her sırada 8 ilmek artmış oluyor ve hep düz örerek yapıyorum. Ben hep düz örmeyi tercih ettim. İstiyorsanız farklı ters düz veya örnekler de yapabilirsiniz. İşaret almış olduğum noktadan koltuk altına kadar ölçtüğümde benim koltuk altına doğru uzanan çizgili şekildeki reklam bölüm 22 santim arkadaşlar. Şu an şöyle birazcık bolluk oluyor, şu an şöyle tam çektiğimde 22 santim. Buranın daha fazla olmaması lazım. Çünkü bu Madonna yaka olduğu için iki omuzda aşağıda olabilecek bir model olduğu için daha fazla yaptığımızda kolumuz haddinden fazla geniş olur ve koltuk altımızda değil bayağı belimizde olur. Öyle seviyorsanız, daha salaş olsun istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Veya benim bluzum Madonna yaka olmasın, omzumda dursun, burası daha fazla olsun istiyorsanız da orayı da kendi istediğiniz bölüme göre lütfen ölçüyorsunuz, ona göre yapıyorsunuz. Burada ben 22 santim yaptım ve devam ediyorum. Şimdi bluzumuzun son haline şöyle bir bakalım. Yakadan başladık. Kolları arttırarak oluşturduk ve kol altına geldiğimizde ipleri dizdim iğnemle ve
Güzelce burada şu an beni bekliyor kollar. Ön ve arka bedeni şişimle devam ediyorum örmeye ve bluzumun etek ucunda bitireceğim. Daha sonra tekrardan kollarıma geleceğim ve kollarımı teker teker öreceğim. Koltuk altından 22 santim ölçtükten sonra etek ucunda şu işlemi yaparak etek ucumu yavaş yavaş sollandırıyorum. Bu işlemi yapmamdaki amaç da buradaki kıvrılmayı minimuma indirmek. Düz olmasından dolayı böyle bitirirsem ve ipim de ince olduğu için büyük bir şiş numarası ile ördüğümden dolayı burası kıvrılacak büyük ihtimal. Normal kalınlıkta iplerle ördüğümde kıvrılmayan bir yöntemi buna da uygulamak istiyorum. Beraberce yapalım. Şimdi ben ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Çeviriyorum arkasını. Birinci değil, ikinci ipimi aldım. Tersten bunu örüyorum. Ve örmeden aldığım ilmeğimi de üzerinden atlatarak 2 kat haline getiriyorum. Şimdi yeniden yapalım. Birazcık da şöyle yaklaştırayım ben kamerayı iyice. İlmeğimi örmeden aldım. Tersini çeviriyorum. Bir alt ilmeği tersten şişime geçirdim. Örüyorum. Ve ördüğüm ilmeğin üzerinden bir önceki örmeden aldığım ilmeği geçiriyorum. Şöyle bir kalınlık oluşuyor, görüyorsunuz. Şurada yok o kalınlık, burada var. Bunu buraya kadar ördükten sonra ikişer ikişer keserek bluzumun beden kısmını bitireceğim ve kollarıma şişlerimi takacağım. İstediğim kadar uzunlukta ördükten sonra kesmemi yapacağım. Şurada görüyorsunuz. Şu değil, şunu alıyorum. Örüyorum. Üzerinden geçiriyorum. Örmeden aldım. İkinci ilmeği şişime aldım. Örüyorum. Bir önceki örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Şurada kaç tane kalmış? 2 tane kalmış. Bunları da yapalım. Beraberce kesmeyi de görelim. Evet, artık kesme işlemine geçebiliriz. Kesmeyi de nasıl yapıyorduk? 2 tanesini birden alıyorduk. Tekrar ilmeğimi diğer şişime geçiriyorum. Tekrar ikisini örerek eksiltiyorum. Tekrar şişime geri geçirdim ve tekrar ipim o kadar ince ki görmekte zorlanıyorum. Şu an kamerayla bakıyorum. Bayağı zorlandım. Ve tekrar örüyorum ve ilmeğime geçiriyorum. Şöyle de bir kesme bölümümüz olacak. Bakalım ne durumda. Kıvrılmayacak, gerçekten çok güzel bir yöntem arkadaşlar. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Düz örgüyle bitirmek istediğiniz, kıvrılmasını istemediğiniz örgülerde çok iyi. İkinci bölümde devam edeceğiz. Hoşça kalın.